Fırınımızı 200 dereceye getirir misin? Tamam, getiriyorum fırını 200 dereceye. Bakın dostlar, şöyle güzelce yeteri kadar, yani yeteri kadar dediğim, tavuklarımızın üstünü su basana kadar pirincinize göre ayarlayın suyumuzu. Wow. Evet, şimdi doğru fırına. Size harika bir tavuklu fırında pilav yapacağım. Onun için de kalçalı but aldım. Bakın şu şekilde kesiyorum ve ayıklıyorum. Bu şekilde burasını çıkarıyorum. Kalçalı butlar maalesef bu şekilde koyuyorlar. Yani çok sağlıklı değil eğer ayıklamazsanız. Bakın özellikle şu yağlarını alıyorum. Eğer siz çıkaramayız diyorsanız aldığınız tavukçunuzdan da ne yapabilirsiniz? Bunu çıkarttırabilirsiniz. Ama ben size göstermek için böyle aldım. Bakın şurasından şöyle bıçağı vuruyorsunuz. Bakın gayet kolay yani çıkar. Şu şekilde ne yapıyorum? Şöyle şu derisini alıyorum. Bu kullanılmaz. Ama şunu kullanabiliriz tabii. Şimdi de şuradan şöyle bakın koyuyorum. Bak direkt kesiyorum çünkü tam eklem yeri. Eklem yerine getirdiğinizde kesmesi kolay. Bakın bunları da ayrıyeten bir yemek yapılabilir. Sıra geldi şuraya. Şöyle bir ters bir düz vurduğumuzda kırılır ve kırıldığında hemen ne yaparsınız? Çok şey olmadan bakın kemiğinden hemen şu şekilde ayırabilirsiniz. Yani bunları kullanacağız. Bunları kullanmayacağız tabii ki de. Bakın. Çok güce gerek yok. Çünkü hemen kırılıyor bakın. Kırılan yerinden hemen şu şekilde kestiğimizde. Senin şef bıçağın olsa hemen keserdin. Hayır bu da keser. Tabii şef bıçağı daha canlı. Bu cansız. Ne kadar ne olursa olsun. Özel kasa turanı vereyim mi? Şak diye vurunca kes. Yok. Ya bak bunu da kesiyorum. Önemli olan dostlar ilmini bilmek. Bu çok güç gerektirdiğini düşünenler yanlış düşürüyor. Bakın yani normal sıradan bir bıçakla da biz bu işlemi ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Şöyle tenceremizi ocağa koyuyoruz. Dibine de şöyle bir çay bardağı kadar yağımızı koyuyoruz. Tenceremizin dibini şöyle yağlıyoruz. Ve bakın butlarımızı önce şöyle şu tarafını koyalım ki şöyle birazcık kızarırsa dostları ben her zaman söylüyorum ya size de lezzetli istiyorsak kızartalım. Eğer sağlıklı istiyorsak haşlayalım diyorum. Ben de şimdi diyorum ki haşlayacağız ama yine de ne yapacağız? Kız bunun bir 4 tane miydi but? Hı. Vay ben 5 tane zannediyordum. Şimdi şunları da şöyle yerleştirelim. Bakın dostlar hani o şu ayıklayıp da şuralarını da kullanabiliriz dediğim yerlerinde koyuyorum ki ne yapacağım? Hep beraber pişsin. Ayrı ayrı onlarla uğraşamam yani. Evet. Şimdi kızarmaya bırakacağız. Biraz çevirdiğimizde göstereceğim size. Bir bakalım dostlar nasıl olmuş görelim. Birazcık daha kızarsın. Evet, biraz daha kızarması gerekiyor. Göreceğim Allah izin verirse. Bunu da ters koymuşum.
Şimdi de suyunu koyacağım dostlar. Böyle üstünü basacak kadar su yeterli. Bakın bu kadar su yeterli. Kaynamaya bırakıyoruz değil mi anne? Tuzunu da ekleyelim ki lezzetli olsun. Tuzunu da dostlar siz kendinize göre, başka baharat atmıyorum haşlarken. Şöyle 1,5 kaşık bize yeterli. Siz de kendinize göre atın. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Sevgili dostlar, şöyle yarım kilo pirincimiz var. Pirincimizi güzelce yıkayacağız Allah izin verirse. Yıkadığımızda görüşürüz. Bakın dostlar, güzelce tavuklarımız pişti. Şimdi yıkamış olduğumuz pirinçlerimizi suyunu iyicene süzdükten sonra şöyle tepsimizin içine koyuyorum. Şöyle birazcık tuz atıyorum. Birazcık da şeker atacağım dostlar. Kızım orada bana şu şekerliğimizi verir misin? Herkes kendine göre. Ben bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz attım. Ama tabii tavuğuna da attığım için ona göre biraz siz ölçüsünüzü kendinize göre ayarlayın. Balık mı tavuk mu? Her neyse. Şöyle dostlar birazcık da şöyle çok az da bir karabiber atıyorum. Çocuklar çok seviyorlar. Evet. Erkekler çok seviyor ama kızına göre değil. O torunlarına göre yemek. Evet, aynen öyle. Sonra da pirinçlerimizi tepsimizin dibine bu şekilde dağıtıyoruz. Şöyle. Sonra da tavuklarımızı ne yapıyoruz? Şöyle çıkarıyoruz ve pişmemiş diri pirinçlerin üstüne sıralıyorsun. evet. Allah affetsin ama ben kırmızı etten daha fazla seviyorum tavuğu. Evet, tavuğu ben de çok seviyorum. Dostlar şimdi bunu inkar edemeyiz. Yani tavuğun Tam bir tavukçuyum. daha çok sevdiğimizi. Bir de yakalarsam tam olacak dostlar. Evet. Şimdi fırınımızı 200 dereceye getirir misin? Tamam, getiriyorum fırını 200 dereceye. Bakın dostlar, şöyle güzelce yeteri kadar, yani yeteri kadar dediğim tavuklarımızın üstünü su basana kadar pirincimize göre ayarlayın suyumuzu. Wow. Evet. Şimdi doğru fırına. Bakın dostlar, şöyle birazcık kekik, bu kadar karabiber ve bu kadar da pul biberimizi ekleyerek şöyle güzel bir azıcık bir yemek kaşığı yağ, şöyle güzel bir karışımı hazırladık. Şimdi bunu güzelce pilavımızın üstüne dizdiğimiz tavuklarımızın üzerine güzelce süreceğiz inşallah. Pişmek üzere. Şimdi şöyle güzelce yağı sürelim ki tavuklarımız çok güzel bir şekilde kızarsın. Tavuğumuzu tekrardan yine geri
Baya baya pişmiş zaten pilavımız. İsterseniz şöyle bir çatalla da kontrol edebiliriz. Böylece tamam hepsini güzelce de sürdük. Ve gene geri doğru fırınımıza koyuyoruz. Bakın dostlar, pilavımız harika olmuş. Ne yapıyoruz şimdi? Şöyle koyuyoruz. Bakın pilavımızın tane tane olduğunu da göreceksiniz. Oh. Bu ev çok acıktı. Sabırsızlıkla bekliyor. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Yanına da şöyle harika bir ayran ya da salata oldu mu? Tamam, öyle kalsın. Menümüz hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun ve bizleri buralarda bulun lütfen.